Yaz günü ölüm. Yazan, Ferruh Gün. Tam öğle vaktiydi. Güneş, Temmuz ayına yaraşır vaziyette olanca sıcağını yeryüzüne göndermekteydi. Sıcak nedeniyle ilçede bu saatlerde mecbur kalmadıkça, insan veya hayvan, hiçbir canlı ortalıklarda görünmezdi. Kadınlar büyük ağaçların olduğu havuzlu veya asma çardakları bulunan evlerin bahçelerinde toplanıp çay içerek, soğuk şerbetler, limonatalar, dondurmalar yiyerek dedikodulara dalarlardı. Erkekler de işlerini terk edip asırlık çınar ağaçları altında kurulu meydan kahvehanelerinde koyu gölgeler altında saatlerce uyuşuk vaziyette bekleşirler, aralarında bezgin sohbetler yaparlardı. Hükümet konağı önünde bulunan merdivenlerde, kaymakamlıkta görevli genç bir hademe, kaymakamın talimatı gereği olarak her gün merdivenleri hortum ve süpürge ile ıslatıp yıkamaktaydı. Kızgın beton merdivenler, hademenin hortumla akıttığı suyu büyük bir iştahla yutuyor, 5 dakika sonra tüm su buharlaştığından yine eskisi gibi kupkuru hale geliyorlardı. Hademe, merdiven basamaklarını titrek ayakları ile güçlükle çıkan bir adam fark etti. Şaşkınlıkla tanımadığı adama baktı. Adamın elbisesinin üst kısmı, pantolonuna kadar kan içindeydi. Adamın alnının üst kısmında saçlarının arasındaki oluktan akan kan aynı zamanda, yüzünün büyük bölümünü de kırmızıya boyamış ve boynundan, göğsünden aşağıya akmıştı. Adam merdivenleri çıkabilecek halde değildi. Hademe elindeki hortumu yere atıp hemen adamın yanına koştu, kolunu boynuna dolayıp diğer eliyle belini sarmaladı ve merdivenleri çıkmasına yardımcı oldu. "Dayı, bu ne hal? Yaralanmışsın. Geçmiş olsun. Ne oldu?" Adam, bitkin vaziyette cevap verdi. "Kaza yaptım. Araba devrildi, takla attık." "Ha. Nerede?" "Şosede. Arkadaşım öldü." "Tüh. Tüh. Büyük geçmiş olsun. Sen buraya niye geldin ki?" "Hastaneye gideydim." "Ben iyiyim." "Savcı bey nerede?" "Ona haber vereyim. Sonra hastaneye giderim gerekirse." "Tamam, gel seni götüreyim." Hademe ile birlikte hükümet konağı binasının kapısından girdiler. Onları gören kapıda görevli 2 polis memuru ve çay ocağı çalışanı genç hemen yanlarına geldiler. Yaralı adamın hali hepsini meraklandırmıştı. Hademe, İşose'de arabayı devirmiş, kaza yapmış, arkadaşı varmış, ölmüş, savcı beyle görüşmek istiyor diye olayı özetledi. Adamın diğer kolundan bir polis memuru tutup yardım etti. Birlikte Cumhuriyet Savcısının odasına gittiler. Genç savcı, adamın halini görünce hemen odadaki sandalyeye oturttu. Bir bardak su verdi. Adam, bitkin vaziyette. "Şosede kaza yaptım. Arabayı ben kullanıyordum. Virajı alamadım, fazla hızlı girmişim, araba devrildi. Takla attık. Arkadaşım arabadan fırlamış. Yolun kenarında. Ölmüş. Ben yaralı kurtuldum. Onu öyle görünce ne yapacağımı şaşırdım. Gelip haber vereyim dedim." "Geçmiş olsun dedi, savcı. Seni hemen hastaneye gönderelim. Orada yarana baksınlar." Kapı önünde onları şaşkınlıkla izleyen bekçiye talimat verdi. "Mustafa Bey, bu beyefendiyi hastaneye götürsünler. Emniyet müdürlüğüne de haber ver, hastanede ifadesini alsınlar, raporunu da eklesinler, ayrıca olay yerine bir ekip göndersinler, kaza ve ölüm olayı için gerekli tertibatı alsınlar, biz de biraz sonra olay yerine intikal edeceğiz. Katip ve doktor da hazır olsun." Adam, olayın üzüntüsüyle ağlamaya başladı. Kendini koyuvermişti. Polisler, kollarına girip hastaneye götürmek üzere odadan çıkardılar. Bir yandan da üzüntüsünü gidermek için teselli sözleri söylüyorlardı. Biraz sonra savcılık katibesi, Cumhuriyet Savcısına nöbetçi adli tabibin geldiğini, hazır olduklarını bildirdi.
adliyenin aracı ile birlikte olay yerine gittiler. Şoseye geldiklerinde, polis ekiplerinin kaza mahalline henüz ulaşmış olduklarını, olay yerinde bulunan meraklı birkaç araç ve kişileri uzaklaştırdıklarını, güvenlik önlemleri aldıklarını gördüler. Cumhuriyet savcısı ve ekibi araçtan indiler. Katip aracın yanında daktilosunu küçük bir sehpaya yerleştirdi. Sandalyesine oturup, daktiloya kağıt takıp tutanak için hazırlık yaptı. Savcı ile adli tabip birlikte, kaza yapan aracın ve hemen yanında yolun kenarında üzerinde, birkaç parça gazete kağıdı örtülmüş olarak yatmakta olan cesedin yanına gittiler. Olay yerinde elinde bulunan kağıda notlar almakta olan bir trafik polisi, savcıya selam verdi. Soruşturma ekibinin başında olan komiser, hızlı adımlarla savcının yanına gelip elini sıktı. Savcı, olay yerinde bulunan araç, ceset, yol ve sabit noktaları, aralarındaki mesafeleri ve konumlarını ayrıntılı bir kroki ile gösterin. Ayrıca olay yerinin değişik konumlardan fotoğraflarını çekin. Fren izlerini ölçün ve krokide işaretleyin. Aracın mekanik aksamında herhangi bir arıza, bakım, onarım eksiği var mı araştırın. Bunun için sanayiden bir usta bilirkişi rapor versin. Tamam, sayın savcım. Bu şekilde evrakı tamamlayıp en kısa sürede size arz ederim. Polis ekipleri çalışmalarını yaparken, savcı ve adli tabip yerde yatmakta olan cesedi incelemek üzere yanına gittiler. Araç takla atınca, emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan fırlayıp düşmüş olmalı, zavallı dedi, savcı. Büyük ihtimalle kafa travması ve beyin kanaması vardır dedi, adli tabip. Muayene edeyim anlarız kesin olarak. Adli tabip, cesedin üzerinde bulunan gazeteyi, cesedin baş kısmından, kağıdın ucundan tutarak kaldırdı. O ne? Kağıt kalkarken, ölü olduğu sanılan adam da kalkıp şaşkın vaziyette oturdu. Adli tabip ve savcı, orada bulunanlar bir an donup kaldılar. Adli tabip, adama, geçmiş olsun, sen iyi misin, iyi diye sordu. Adamın vücudunda herhangi bir yara görünmüyordu. Ben. Ne oldu? Başım ağrıyor biraz. Kaza yapmışsınız, senin öldüğünü söylediler, o nedenle geldik biz. Ben doktorum, savcı bey de burada. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Çerkezhisar'a gidiyorduk. O nerede? Biraz yaralanmış. Hastaneye gönderdik, tedavi için. Seni ölmüş zannedip, adliyeye geldi, haber verdi. Dedi savcı. Polis komiserine, incelemeye devam etmeleri talimatını verdi. Ölüm olayı olmadığı için, olay yerinde savcılık tarafından inceleme yapılmasına gerek olmadığına karar verdi. Buna göre tutanağı düzenletti, hep birlikte olay yerinde olan adamı da yanlarına alarak hastaneye gittiler. Kendilerine yaralı vaziyette yaklaşık 5 km yürüyüp haber veren adama, arkadaşının hayatta olduğunu söyleyip sevindirmek istiyordu Cumhuriyet Savcısı. Hastaneye girdiklerinde kendilerini başhekim karşıladı. Birlikte başhekimin odasına geçtiler. Savcı, birkaç saat önce tedavi için gönderdikleri adamın durumunu sordu ve yanlarına getirilmesini istedi. Başhekim, üzüntüyle, öncelikle Allah rahmet etsin, başınız sağ olsun, dedi. Buraya geldikten 10 dakika sonra fenalaştı, beyin kanaması varmış, arkadaşlar çok çabaladılar ama maalesef kurtaramadılar. Biraz önce vefat etti. Kenarda sakin ve üzgün şekilde oturmakta olan arkadaşı, vefat haberini duyunca kendini tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Son. Bu tür içeriklerin devam etmesi için, kanalıma destek olmak amacıyla abone olmayı, beğen butonuna basmayı, videolara yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.